Ciao a tutti. Eğer İtalya'da yaşıyorsanız ve vatandaşlığa başvuracaksanız İtalyanca B1 seviyesinde bir sertifikaya ihtiyacınız var. Evlilik yoluyla geldiyseniz mesela bazı kuralları var tabii ki. Çocuğunuz varsa bir sene ikamet ettiyseniz bir seneden sonra başvurabilirsiniz. Çocuğunuz yoksa 2 sene ikamet ettiyseniz 2 sene sonra, eğer başka ülkede yaşıyorsanız 3 sene sonra vatandaşlığa başvurabilirsiniz. Ben söylediğim gibi 5 senedir, yaklaşık 5 senedir buradayım. Yani artık vatandaşlığa başvurabilirim demek oluyordu bu. Bu yüzden dil sınavlarını araştırmaya başladım. Nasıl bu sertifikayı elde edebilirim diye. Nerelerden alabilirim? 3 seçeneğimiz var İtalya'da. 3 farklı üniversitenin uyguladığı bir test var ve sertifikaları vatandaşlığa başvururken geçerli olabiliyor. Bunlar CILS, CELI ve PLIDA. Ben nasıl karar verdim hangisini alacağımı? Hepsinin fiyatları farklı ve hepsinin sınav yerleri de farklı. Çünkü üniversiteler, mesela CILS Siena Üniversitesi'nde, CELI Perugia Üniversitesi'nde. Yani bir de şöyle düşünürseniz, eğer bir sınav için belki de başka bir şehre gidemezsiniz. O yüzden o sınavın nerelerde yapıldığını kontrol edip size en yakın yeri seçebilirsiniz ki bu da benim yaptığım şey oldu. Çünkü hepsine baktım. Bazı sınavlar mesela Palermo'da yoktu. 1 saat, 2 saatlik şehirlerde vardı. Hani benim girdiğim sınav 100 euroydu. Diğer sınavlar daha uygun fiyata olsa bile ben Palermo'da sınava girmeyi tercih ettiğim için e, CILS sınavını seçtim. Siz kendinize göre en yakın olanı, en fiyata uygun olanı seçebilirsiniz. Bugün o yüzden size CILS sınavına nasıl başvurduğumdan ve nasıl çalıştığımdan, nasıl hazırlandığımdan da bahsedeceğim. Nasıl başvurduğuma gelirsek, tabii ki online web sitesine girdim. Sınavların ne zaman olduklarına baktım. Zaten yılda birkaç defa olan bir sınav. Hani o yüzden iyi programlamanız lazım. Kendi işlerinizi, çalışma sürenizi, hazırlanma sürenizi falan. Bir de şöyle bir şey var. Eğer bir parttan kalırsanız bütün sınavı tekrar almanız gerekir. O yüzden hani iyi çalışıp iyi hazırlanıp öyle girmeniz lazım. Çünkü 100 euro az bir para değil yani. Zaten benim ödediğimde 100 euroydu. Şimdi gene baktığımda 110 euroya çıkmıştı fiyatı. Onun da fiyatı artmış. Bu ne be? Neyse. Web sitesine girdim, tarihlerine baktım, bana en uygun tarihi seçtim. Daha sonra Palermo Üniversitesi'ndeki bunun sorumluluğu olan kişiye mail attım. Dedim ki şu tarihlerde bu sınavı almak istiyorum. Bana bilgi verebilir misiniz? Ben Şubat ayında girdim sınava. Bunun içinde sitede yazan şuydu: 2 ay öncesinden kaydınızı yaptırmanız lazımdı. Bu da hani aralığa denk geliyor. 2023 aralığı denk geliyor. Ben mail attım tabii. O zamanlar da hani Noel zamanı İtalya'da. Önceden de söylemiştim. İtalyanlar keyiflerine çok düşkünler. Tatil zamanı olduğunda hiç iş düşünmüyorlar. Neyse, sorumlu kişi de bana mail attı ki daha çok erken, tatilden sonra görüşelim. Ben de dedim, bunda da mı yavaş yavaş halledeceğiz, son dakikaya bırakacağız falan. Ama umduğum gibi olmadı. Tatil bitince bana mail attılar direkt ve dediler ki şu dokümanı gönderiyorsun, online mail atıyorsun ve kaydın tamamlanmış oluyor. Yani ben bir tane form doldurdum, onu gönderdim, parayı yatırdım, dekontunu koydum ve kimlik kartımın fotoğrafını koydum ve böylelikle kaydımı yaptırmış oldum. Daha sonra bana onaylamak için mail attılar.
Ve bu süre zarfında başka hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Sadece çalışmam gerekiyordu. Bu yüzden de şu kitabı aldım kendime. Önemli bir detay var ki her B1 sınav geçerli değil. Yani B1 vatandaşlık sınavı bu. Yani şöyle ki sınavda her zaman B1 yani her şeyi sormuyorlar. Her şey hakkında değil sınav. Sınavdaki başlıklar günlük hayattan başlıklar. Mesela örnek vermem gerekirse sağlık sistemi, şehir, iş, okul, boş zamanda neler yapıldığı, aile, İtalyanca dili hakkında. Yani o kadar da zor değil aslında düşünürseniz. Hani size gidip de dünyadan haberler, ekonomi, politika falan sormuyorlar hani. Ama gene de e, hazırlanmanız lazım. Çünkü bu bir sınav. Zamanla yarışıyorsunuz. Yapmanız gereken şeyler var. Dikkat etmeniz gereken detaylar var. Yani hafife alınacak bir şey değil aslında. O yüzden çalışmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hani zaten ben ne zaman büyük konuşsam o şeyi yapamadım. O yüzden dedim ki ben bunu alıyorum ve 2 ay kendime çalışma süresi verdim. Önceki videolarımdan birinde İtalyancayı nasıl öğrendiğimi size anlatmıştım. Zaten hani İngilizce öğretmeni olduğum için dillerin nasıl çalıştığını biliyorum. O yüzden benim için zor olmadı ama sizin için eğer dillerle alakanız yoksa bir gramer kitabı alıp gramer, dil bilgisi çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sınava girdiğim zaman orada da orta yaşlı kadınlar, erkekler vardı. Ama hani sınav bitince dediler ki o çok zordu. Belli ki bu insanlar 20 senedir İtalya'da yaşayan insanlar ve İtalyanca konuşan insanlar. Ama bir dili konuşmak, günlük dışarıda konuşmakla sınavda bir şeyler karalamak aynı şey olmuyor. Yani iyice hazırlanmak lazım. Şimdi de sınavın yapısından konuşalım. Bana sınav görevlisi bir gününü ayır diye mail atmıştı. Ben de o yüzden işten izin almıştım ve gitmiştim sabah. İlk gittiğinizde e, dinleme, okuma ve yazma sınavlarını yapıyorsunuz. Öğleden sonraya da konuşma sınavı kalıyor. İlk olarak dinleme sınavından bahsedeyim biraz size. 30 dakika sürüyor. 2 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde 6 tane farklı soru var. Yani 6 tane farklı durum var, diyalog var. O diyaloğa göre en uygun cevabı seçiyorsunuz. İkinci partta da 2 tane farklı metin, monolog var diyelim. Ve 6 tane cümle var. Siz onların bahsettiği ve bu dinlediğiniz şeye göre doğru olan 3 tane bilgiyi seçmeniz gerek. Bu bu bölüme nasıl hazırlanabilirsiniz? Pratik yapmanız lazım. Yani bu bir sınav, bunu unutmamamız gerek. Günlük hayatta dinlediğimizi anlasak, işimizi görsek bile sınavda bir süre var ve 2 kere dinliyorsunuz her diyaloğu, her metni. Birincisinde bir fikre sahip olmanız lazım, anlamanız lazım, ne yapacağınızı bilmeniz lazım. İkinci kez dinlediğinizde de kontrol etmeniz lazım. Bu esnada eğer yanlış anladığınızı düşünüyorsanız fikrinizi değiştirebilirsiniz. Zaten sınav kontrol edilirken bu kağıda bakılmıyor, kodlamalara bakılıyor. Yani her sınav sonunda dinleme sınavında kodlama kağıdına cevaplarınızı geçirmeniz gerek. Bundan da emin olmanız lazım. Doğru geçirmeniz lazım. Yoksa sınavınız geçerli sayılmaz. Yani orada yanlış yaparsanız ama defterde önünüzdeki kağıtta doğru yapsanız bile bu önemli olmuyor onun için. Ve dinleme sınavında bir sürü şey duyuyorsunuz. Hani orada yazılı olan belki her şeyi duyabilirsiniz ama sizin doğru cevabı seçmeniz ve sorunun sorduğu şeye cevap vermeniz gerekir.
Buradan anlıyorlar sizin gerçekten B1 seviyesinde olup olmadığınızı. Okuma kısmına geldiğimizde de okuma kısmı 2 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde okuduğunu anlama bölümü var. Yani bir tane metin var, 12 tane cümle var. Siz metinde verilmiş olan 6 tane bilgiyi bulmalısınız birinci bölümde. İkinci kısım ise daha dil bilgisi ağırlıklı bir bölüm. Boşluk doldurma. Ama güzel olan şey şu ki çoklu şık soruları, yani siz kafadan uydurmanız gerekmiyor. Orada yazılı olan şıklardan birini seçeceksiniz. Bu bölümde ise elinize geçen her şeyi okumanızı tavsiye ediyorum hazırlanmak için. Tabii ki okuduğunu anlama için sorular çözmeniz gerek, kendinizden emin olmak için. Ama sınav esnasında her her bulduğunuz cümleyi metnin içerisinde bulup altını çizip emin olabilirsiniz. Bu bölüm için elinize geçen her İtalyanca şeyi okumanızı tavsiye ederim. Çünkü okuduğunuzda siz bir şey üretmek zorunda kalmıyorsunuz. Beyniniz bilgiyi direkt alıyor. Hani siz fark etmeseniz bile beyniniz oradaki cümle yapısını, hangi kelimenin kullanıldığını içine alıyor. O yüzden her bulduğunuz şeyi okumanızı tavsiye ederim. Tabii ki sınav için okuduğunu anlama egzersizleri yapmanızı tavsiye ederim. Ve sınav esnasında her doğru bulduğunuz cevabı metnin içerisinde bulup altını çizerseniz kendiniz de emin olabilirsiniz. Yazma kısmı 40 dakika sürüyor. 2 tane seçeneğiniz oluyor. 2 seçenekten birini seçip onu yazmanız gerekiyor. İlginç olan şey şu: İtalya'da sınavda bir şey yazdığınızda tükenmez kalem kullanıyorsunuz ve bir şey silemiyorsunuz. Yani silinebilir tükenmez kalemleri de kullanamıyorsunuz. Eğer bir şey yanlış yazarsanız üstünü karalıyorsunuz, ya üstüne yazıyorsunuz üzerine ya da altına, oraya bir yere, yani bir şey silemezsiniz. Ona göre hazırlanmanız lazım. Kesinlikle pratik yapmanız lazım. Çünkü kendi deneyimimden konuşacak olursam yazma benim için en zor olanıydı. Çünkü ben İtalyancayı daha çok dil bilgisi çalışarak ve konuşarak öğrendim. Hayatımda hiç İtalyanca bir mail yazmadım. İtalyanca bir şey yazmak zorunda kalmadığım için gerçekten çok zor. Ama burada kalıpları öğrenmek, nasıl bir e-mail yazılacağını öğrenmek, oralara hangi kelimelerin geleceğini öğrenirseniz zaten işiniz daha kolaylaşıyor. Burada önemli olan başka bir şey de kelimeleri doğru yazmak ve kelimelerin sayısına dikkat edilmesi. Eğer orada yazandan daha çok ya da daha az kelime yazarsanız bu sizin için bir eksi puan zaten. Konuşma kısmı da 5 dakika sürüyor ama tabii ki tek tek gittiğiniz için diğer insanları beklemeniz gerekiyor. Hani burada biraz endişelenebilirsiniz belki ama orada durabilirsiniz. Yani onlar sınavı yaparken orada durma ya da dışarı çıkma hakkına sahipsiniz. Durup belki de onların nasıl cevap verdiğini izleyebilirsiniz. Belki de onların seçtiği soruları duymuş olursunuz bu şekilde. Çünkü ilk oturduğunuzda 2 dakika boyunca adınızı, kaç yaşında olduğunuzu, nereli olduğunuzu, nerede yaşadığınızı, kaç senedir burada olduğunuzu, ne yaptığınızı söylüyorsunuz. Yani kendinizi tanıtıyorsunuz. Daha sonra önünüze 4 tane soru koyuyor sınav görevlisi ve siz istediğiniz sorudan birini seçip bu konu hakkında 2-3 dakika boyunca kendiniz konuşuyorsunuz. İşte burada eğer başkalarını dinlerseniz hangi soruya cevap verdiğini belki duyabilirsiniz, belki kendinizi hazırlayabilirsiniz. Konuşma sınavında tabii ki dil bilgisini iyi kullanmanız önemli. Kendinizi iyi ifade edebilmeniz önemli. Akıcı bir şekilde konuşmanız önemli. Bildiğiniz kelimeyi kullanmak çok önemli sizin için. O yüzden kendinizi sıkmadan istediğiniz şeyi
zorunda hissetmeden bildiğiniz kelimeleri, bildiğiniz dili kullanmak sınav esnasında gerçekten çok önemli. Son olarak da aldığım puanı sizinle paylaşayım tabii ki, değil mi? Ben 48 üzerinden 47 puan aldım. Bu videoda size söylediğim her şeyi kendim yaptım. Yani siz de yaparsanız iyi bir sonuç alacağınızı düşünüyorum. Benim bir puanım sadece konuşma kısmından gitmişti. Orada da ne dedim hatırlamıyorum. Herhalde bir gramer hatası bir şey yaptım ya da bir kelimeyi mi yanlış söyledim bilmiyorum ama hiç önemli değil. Benim için zaten sınavı geçmek önemliydi ve istediğim de oldu. Eğer bir sorunuz olursa yorumlara bırakmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Ciao.